Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinize uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem göstereceğim. Özellikle orkide yaprak hastalıkları ve böceklerden korunması için ve orkidelerinizin kış ayında tomurcukları sararıp dökülmeden bol bol çiçek açabilmesi için yapmamız gereken iki önemli yöntem göstereceğim. Hemen sizlere orkidelerinizin bol bol çiçek açmasını sağlayacak birinci yöntemimden başlamak istiyorum. Bugünkü orkide bakımında toz kahve kullanacağım. Kahve bitki bakımı için çok faydalı. %4 oranında azot, %3 oranında potasyum ve %1 oranında içerisinde fosfor vardır. Bu üçü de bitkiler için çok faydalı. Bunun için 1 yemek kaşığı toz kahveyi koydum bir tabağın içerisine ve üzerine kaynar su koyuyorum. Sizler de bu şekilde kaynar su koyarak kahvenin içerisinde bileşenlerine ayrılmasına yardımcı olabilirsiniz. 600 milim bakın su koydum ve şimdi bunu biraz karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra bu gübreyi nasıl kullanabiliriz bunu da göstereceğim. Yalnız bu karışımı 12 saat bekletmeniz gerekiyor. 12 saat beklettikten sonra tekrardan sizlere hazırlayacağım yöntemi göstereceğim. ...12 saat beklettim ve şimdi posasını suyundan ayıracağım. Bunun için bir tülbent kullanıyorum. Böylelikle posasını ayıracağız. Eğer sizler normal içtiğiniz kahvenin posasını da değerlendirmek istiyorsanız bunu da yine üzerine su ekleyerek aynı yöntemle yapabilirsiniz. Bakın bu gördüğünüz posa. Bu posanın üzerine su koyup bunu tekrardan bekletebilirsiniz. Hemen üzerindeki tülbenti kaldırıyorum. ...600 mililitre kahve suyunu koydum. Üzerine 400 mililitre arıtma suyu koyacağım. Toplamda 1 litrelik bir gübre hazırlamış olacağız. Sizler bu karışımı evdeki çiçek sayınıza göre de ayarlayabilirsiniz. İki yöntem için kullanacağız. Bunun için hazırladığım kahveden 200 mililitre kadar bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Ve şimdi birinci yöntemimizde hemen başlayalım. Birinci yöntemde hazırladığımız kahve suyunu orkidelerin toprağına direkt döküyoruz. Her bir saksı için 8 yemek kaşığı kadar dökmeniz yeterlidir. Bu karışımı orkidelere ve evinizdeki diğer bütün çiçeklere de verebilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken çok sık vermeyin. Çünkü kahve içerisinde asit miktarı fazladır. Çok sık vermeniz fayda sağlamaz. 2 ayda bir verebilirsiniz. Gördüğünüz üzere bakın altta biriken su bu kadar ve orkideler bu su sayesinde yeni kökler çıkarmaya da başlayacaktır. Ben orkidelerime sürekli dönüşümlü olarak gübreler veriyorum. Ve gördüğünüz üzere bakın alttan da yeni kökler çıkmaya devam ediyor. Bu orkidemize verdiğimiz gübrenin fayda sağladığını da bize göstermiş oluyor. Hemen diğer orkidemi de yine aynı şekilde 8 yemek kaşığı kadar vereceğim. Özellikle orkideleriniz çiçek açmıyorsa ya da orkidelerinizde çiçekli olduğu halde gelişimi devam etmiyorsa bunu mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Orkideleri su ya da gübre vermeden önce köklerini mutlaka kontrol edin. Bu şekilde gri ya da beyaz ise su vermeniz gerekiyor. Yeşil ise su vermeyin. Orkideler fazla suyu sevmezler. Fazla su verirseniz kökleri çürür. Sizlere orkidemin gelişimlerini de göstermek istiyorum.
Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdi ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntem orkideleri yapraktan gübreleme. Bu yöntemde özellikle orkide yapraklarındaki hastalıkları ve böcekleri uzaklaştıracaktır. Özellikle orkidenin gövde kısmına sıkarak, yapraklarına sıkarak orkidede oluşan sineklenmenin önüne geçebilirsiniz. Ya da orkide yapraklarında trips böceği, unlu bit, kırmızı örümcek gibi ya da saksı içerisinde çok fazla olan bitlerin uzaklaşmasına yardımcı olur. Kahve kokusunu genelde böcekler sevmezler ve bu da orkidenizdeki böcek sayısının zamanla azalmasına ve orkidenizin gelişiminin daha hızlı olmasına yardımcı olur. Bu saydığım özellikler varsa bu işlemi haftada bir kere orkide yapraklarını uygulayın. Bakın gördüğünüz üzere su birikti. Kesinlikle yaprak aralarında bu şekilde su birikmemesi gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra pencereyi yukarıdan açıp yarım saat pencere önünde bekletmeniz gerekiyor ve yaprakların kendiliğinden kuruması gerekiyor. Şimdi sizleri sonuçlarla baş başa bırakıyorum. Evet, gördüğünüz üzere orkide bol bol yeni kökler çıkarıyor. Sadece yeni kökler değil, bakın yeni çiçek dalı da çıkarmaya başlamış. Bu orkidemin zaten 4 tane eski çiçek dalı vardı. Bir tane de yeni çiçek dalı çıkardı ve eski çiçek dalları da boğum yerlerinden bol bol yeni çiçek dalları çıkarıyor. Bakın bu ikinci çiçek dalı, bu üçüncü çiçek dalı. Hemen diğer dala geçiyorum ve diğer dalda da bakın 5. çiçek dalı. Gördüğünüz üzere boğum yerinden yine çiçek dalı çıkmaya başlamış. Bir tane de buradan çıkıyor, bakın kabarmış. Bu da 6. ve bu da 7. çiçek dalı. Hemen diğer dalımıza da bakıyoruz. Bunda da bakın bir tane daha çiçek dalı var. Yani bir orkide bakın 8 ya da 9 tane çiçek dalını aynı anda çıkarabiliyor. Burada da yine küçük bir tane yeni çıkmaya başlamış. Orkidelere düzenli gübre verdiğiniz zaman orkideler bu şekilde bol bol yeni çiçek dalları çıkarır. Bu yüzden orkidelerinize yaz ayında gübre vermeyi unutmayın. Ayda bir kere dönüşümlü olarak gübreleri verebilirsiniz ve bol bol ışık alması gerekiyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.